Gençler, bugün çok özel bir modelle beraberiz. Şimdi gönül ister ki bunu alayım, yola çıkarayım ama özelliğinden, güzelliğinden ve fiyatından dolayı öyle bir şey yapmam maalesef mümkün değil. Bugün videomuzda ne var? Bugün Peugeot Metropolis 400 var. Bu 2021 model. Tezak motoru henüz yeni geldi. Ben de hemen size bir tanıtayım. Şimdi şöyle YouTube'u biraz kurcaladım. 2020 modelle ilgili dünyada pek bir böyle bir inceleme tanıtım videosu yok. Tahmin ediyorum herhalde Türkiye'de ilk olacaktır da dünyada da belki de ilk olacaktır diye bir düşüncem var. Gençler, hemen size şöyle özellikleriyle başlayayım, bakın. 399 cc, Euro 5 motorlu, sıvı soğutmalı bir motora sahip. 35.6 beygir güç ve 38.1 Nm tork üretiyor bu görmüş olduğunuz canavar. Düşünüyorum şu anda Türkiye'de satılan hangi scooter'da bundan fazla güç var diye düşündüm. Aklıma gelen 3 tane model oldu. Biri Yamaha T-Max, biri Honda'nın XADV'si, diğeri de Kymco'nun yeni getireceği AK550, tahmin ediyorum. Motor gücü olarak bundan fazladır ama şu anda halihazırda en güçlülerden bir tanesi ve sadece en güçlü demeyeyim, en nitelikli, en özellikli olanlardan da bir tanesi. Tabii bunun bir özelliği var, biliyorsunuz. 3 tekerlekli olması. Önde 2, arkada 1 tekeri olması. Şu teknik özelliklerine devam edelim. 17 litrelik bir bagaj hacmi var ki bagaj hacmi sadece sele altı ile kalmıyor. Bir de arkada kas koymanız için arka bagaj kısmı var. Onları şimdi birazdan tekrar göstereceğim size. 13,5 litrelik bir yakıt deposu var. ABS var. SBC var, yani kombine fren sistemi var. Bakın şu ayak pedalında aktif hale gelen kombine fren sistemi var ve traction control var. Anti patinaj sistemi de mevcut. Yani bu da yine Türkiye'de satılan en güvenlikli skuterlardan bir tanesi haline getiriyor. Böyle inanılmaz bir ön takım var. Bilgilerine bakarken bir yerde gördüm, Peugeot'un otomobillerde kullandığı ön takım sistemlerine benzeyen bir sistem var. Yani böyle rot başlı, rotilli, ciddi karmaşık ve yani sofistike bir ön takım sistemi var. Ve tabi şu göstergesi var. Ona birazdan değineceğim. O göstergeye geleceğim. Gençler, elektronik, şuradan kumanda edilen elektronik park freni var. Ondan sonra motorun yatmasını önleyen kilit sistem var. O da şu düğmede. Onları da birazdan anlatacağım. Şimdi teknik özelliklerinde 780 mm sele yüksekliği var ki bu skuterda sele yüksekliğinin, yani ayağın yere değip değmemesinin çok da bir önemi kalmıyor. O kilitleme sisteminden dolayı onu da göstereceğim. Bakın şu anda mesela motor kilitli. Hiçbir yan sehpa ve orta ayağa ihtiyaç duymadan ve motorun hiçbir ağırlığını siz hissetmeden böyle elinizle rahatlıkla motoru yatırmadan hareket ettirebiliyorsunuz. Yani bunu park etmek, elle kumanda etmek çok kolay. Ağırlığına gelince de ıslak ağırlığı 280 kilogram gençler bu motorun. Teknik özelliklerini öyle bir bahsetmiş olduk size. Daha sonra aklıma gelirse tekrardan onları da hatırlatırım. Tamamen LED aydınlatmalı. Her iki tarafta da hem uzun hem kısa ayrı ayrı yanan LED aydınlatmaları var. Arkası da keza öyle. Tabii bu motorda hani bu tip özellikleri anlatmanın aslında bambaşka şeyler var. Onları çok da bir anlamı yok yani anlatmanın. Arkası da LED. Zaten şimdi görüntülerde gördünüz nasıl yandığını. Şu ön tarafındaki kumandalara bir gelelim size. Uzun kısa far ve selektör özelliği var, sinyali var. Burada kornası var. Şu düğme göstergedeki fonksiyonları kullanmak için. Burada bir tane var. Burada da bir tane var. Bu iki düğmeyle göstergenin menülerine girip çıkabiliyorsunuz. Birazdan açacağım, onu da size göstereceğim. Şu düğmede yine görüntülerde görüyorsunuz şimdi. İsterseniz sadece gündüz aydınlatmalarıyla, LED aydınlatmalarıyla ya da direkt farların hepsini yakarak kullanabilme şansı veriyor size. Ayırabiliyorsunuz yani. Sadece gündüz farlarıyla da gitme şansınız var. Dörtlü sinyali var burada. Metropolis. Anahtarsız çalıştırmayla çalışıyor. Bakın anahtarını göstereyim. Çok şık
Yani herhalde Peugeot'un otomobillerde kullandığı anahtarlar vardır. Böyle 2 tane anahtarıyla geliyor. Zaten fiziksel bir anahtarı yok. Bunların içinde çip var biliyorsunuz. Anahtarsız çalışıyor Metropolis. Burada böyle bir saklama gözü. Bir takım eşyalarınızı işte telefonunuzu, cüzdanınızı falan koyabileceğiniz böyle bir saklama gözü yapılmış Metropolis'te. Burada bir saklama gözü daha var. Bunu açıyoruz. Bunun içerisinde bir adet karşımıza USB şarj çıkışı geliyor. Şu kapağın altında. Görebiliyor musunuz? Göremeyebilirsiniz. Yani şu kapağın altında bir tane şarj çıkışı var. Gençler. Kancayı buraya koymuşlar. Bu şekilde torba ve çantanızı asabileceğiniz. Bakın burada da bir kancası var. Dedim ya, yani kalite olarak Türkiye'de şu anda satılanlardan en iyilerden bir tanesidir. Peugeot Metro. Zaten Peugeot'un her modeli benim için etkileyici de bu da aynı öyle oldu. Böyle kocaman arka yolcu için yan ayak pegleri yapılmış. Çok da güzel gövdeye entegre edilmiş, açılıp kapanan yan ayaklar var. Metropolis'te yan ayak yok bakın. Çünkü yan ayağa ihtiyacınız yok. Orta sehpa var. Orta sehpayı da kullanmasanız da olur diyeceğim. Çünkü zaten motor kendi kendine ayakta duruyor. Şu düğmeyle bakın sallıyorum motoru. Hiçbir şekilde ne sağa ne sola yatıyor. Bunu mesela trafik ışığında durdunuz. Onu aktif hale getirdiğiniz an ayağınızı yere koymadan durabiliyorsunuz Metropolis'in üzerinde. Sonra kalktığınız zaman onu kapatıyorsunuz. Ya da belki de kendisi de kendi kendine etkisiz hale de getiriyor olabilir. Ondan emin değilim çünkü kullanma şansım yok. Yani bu çok pahalı bir model. Bunu alıp yola çıkarayım, bir tur atayım diyemiyorum. Kusura bakmayın. Şimdi şu göstergelerine gelelim gençler. Bakın bu düğmeye bir kere bastığınız zaman mavi ışık yandı. Bunu çevirdiniz. Göstergeler hayata geçti. Peugeot'un kendi iConnect sistemi var. Araçlarında da buna benzer bir sistem kullanıyor otomobillerinde. Bunda da cep telefonunuzu Bluetooth aracılığıyla bağladığınızda navigasyon, telefon ve mesajlarınızı bu ekranda görebiliyorsunuz. Telefonlara cevap verebiliyorsunuz. Tabii onun için kaskınızda bir intercom sistemi olması lazım, yine Bluetooth'lu. Mesajları görebiliyorsunuz ve aynı zamanda da kendi programına dahil olan navigasyon sistemini burada açarak kullanabiliyorsunuz. Bu sol tarafı hız göstergesi, sağ tarafında da devir göstergesi var. Göstergesi çok kapsamlı. Yani onun için ayrı bir video çekmek lazım. Ama dediğim gibi telefonunuza indirdiğiniz Peugeot'un kendi uygulamasıyla o fonksiyonların hepsini burada hayata geçiriyorsunuz. Gençler, ön camını biraz önce saydım. Aşağı yukarı ayarlanabilir bir ön cam var. Bakın şu raylar içerisinde tam 12 kademeli ön cam var. Bu şu anda en yüksek seviyede. Bunu 12 kademeyle şu iki düğmeye basarak bir bu düğmeye iki elinizle basarak bu camı aşağı yukarı 12 ayrı kademeyle indirip kaldırabiliyorsunuz. Böyle de güzel bir tarafı var yani. Hani elektrikli olsaymış mı diyelim, hadi bir eksiklik mi diyelim, elektrikli olsaymış belki daha iyi olurmuş ama bu kadar çok şeyin içerisinde bir o eksik kalmış oldu. Gençler, bu arada tabii Tezak Motor'un showroom'undayım. Yani eğer gürültü varsa içeride kusuruma bakmayın. Çünkü burası işlik bir bayi. Sele altı, bakın benzin deposu kapağını buraya koymuşlar. Sele altında. Şimdi buraya baktığınız zaman buraya kask sığmaz, bu ne kadar sığ diyeceksiniz ama şimdi geniş ama sığ bir sele altı saklama gözü var değil mi? Şurada da bakın göstereyim, böyle iki tane ufak bir avadanlık seti koymuşlar buraya. Alt tarafında bir bagaj ışığı var. Şimdi asıl kask nereye geliyor? Asıl kask bu arkaya geliyor. Bu göze kaskınızı, ki bu her boy kaskı alabilecek nitelikte ve büyüklükte bir arka bagaj kısmı. Dedim ya, toplam 17 litre ve bu zaten bakın birbirine bağlı, yani arası açık. Buraya uzun eşya da koyabilirsiniz çok rahatlıkla. Dedim ya, burası işte kaskınız için, burası da diğer eşyalarınız için kullanabileceğiniz kocaman geniş bir sele altı bagajı. Bu
bel dayama yastığı da ayarlı. Onu da göstereyim size. Bakın buraya bir tane alyan anahtar koymuşlar. Bunu alıyorsunuz. Şu iki tane vidayı gevşeterek bunu 4 kademeli olarak ileri ya da geri hareket ettirip ayarını yapabiliyorsunuz. Yani oturuş pozisyonunuza göre şu bel dayama destek yastığı ileri ya da geri çok rahat gidip gelebiliyor. Çok güzel böyle süet gibi, süet deri karışımı ikili bir kombinasyonlu bir şey yapmışlar. Biraz önce üzerine oturdum. 780 milimetrelik sele yüksekliği de benim boyum 1.75. Hiç de öyle çok fazla gelmedi. Zaten dedim ya, kendi kendine ayakta durabilen bir skuter. O yüzden de ayağınızı yere koyma gibi bir derdiniz de çok fazla olmayabilir. Başka neyi atlamadım. Şimdi bakın, tümü disk fren. Önde bu Michelin City griplerle geliyor Metropolis. Önde 110-70-13 ebatında lastikle geliyor. Arkayı da göstereyim. Ön 13 jant, arka 14 jant. 140-70-14 ebatında da lastik ve 14 inç jantla geliyor. Şimdi ne gördüm? Şu bakın işte park freni demiştim ya, bakın kampana, park freni ve ayrıca ABS'li de freni var. Yani o biraz önce gösterdiğim elektronik park freni bununla alakalı. Kampana, yani şu düğmeyi geriye doğru çektiğinizde park freni aktif oluyor. Onun dışında başka unuttuğumuz bir şey var mı yok mu diye düşünüyorum. İnşallah bir gün yola da çıkarıp deneme fırsatımız olur. Gençler, şimdi bir de fiyatını mı söyleyeyim size? Tabii yani bu özellikle bir scooter'ın hani kalkıp da ya pahalıymış ya da şeymiş değil. Bana göre bence Türkiye'deki en nitelikli, en güzel scooter'lardan bir tanesi. Fiyatı Şubat 2021 itibariyle şu anda 119.900 TL. Dedim ya ama şimdi fiyatının bunun da muadili, yani bunun benzeri başka da scooter çok da fazla olmadığı için hani pahalı ya da ucuz demek mümkün değil, ama bir daha söyleyeyim. Şu anda Türkiye'de satılan en güçlü, en güvenlikli, en kaliteli ve nitelikli scooterlardan bir tanesi Peugeot Metropolis. Hiç tartışmasız yani. Başka unuttuğum bir şey var mı? Aynaları böyle güzel geniş aynaları var. Şuraya da böyle şuradan bir çizgi çizmişler ki dış bükey kısmı, yani sizin kör noktalarınızı öldürecek. Tahmin ediyorum orada kör noktaların hiç kör noktası yok motorun. Öyle bir yerde bir ibare okudum. Tahmin ediyorum şu aynalardan dolayı hiçbir de kör noktanız kalmıyor. O ifadeyi bir yerde görmüştüm. Şu düğmeleri gösterdim mi size? Sel altını ve arka kapağı açan iki tane de düğmesi var işte burada. Yani buradan kontrol ediliyor. Şu pedal sayesinde gençler, bakın Avrupa'da bu pedal olduğu için motor hacmine bakılmaksızın bu tip 3 tekerlekli skuterları B ehliyet kullanıyor. Sırf şu ayak freni sayesinde. Tahmin ediyorum Almanya'da, Fransa'da falan B ehliyetle kullanabiliyorsunuz bu skuterları. 400 cc. Türkiye'de A ehliyeti gerekiyor buna. Motor gücünden dolayı. Ki onu da bir yerde yazıyordu zaten, gördüm. Yani A ehliyeti gerektiren bir skuter bu. Evet gençler. Unuttuğum inşallah başka bir şey yoktur. Size şöyle bir kısaca tanıtayım dedim. Peugeot Metropolis. Bu Allure modeli. Allure. Yani bunun tahmin ediyorum 3 versiyonu var. Bu Allure olanı, yani biraz daha böyle paketli olanı. Şu göstergeler ama çok etkileyici. Bakın size bir daha açayım göstereyim. Bu göstergeler adamı beni benden alır denen tarzda. Yani Türkiye'de hangi scooter'da böyle bir gösterge var diye düşünüyorum. Yenilerde belki bir iki tane modelde vardır ama bu acayip bir şey. Dış sıcaklığı görüyorsunuz, akü sıcaklığını görüyorsunuz ve o cep telefonunuzdaki uygulamada da motorun bilgilerini oraya da aktarıyor. Ortalama yakıt tüketimi, anlık yakıt tüketimi, menziliniz, trip metreleri var işte falan yani tam bir yol bilgisayarıyla gelmiş. Şöyle baksanıza şu led aydınlatmanın güzelliğine. Ekran renklerini değiştirebiliyorsunuz. Arka zemini beyaz yapabiliyorsunuz, siyah yapabiliyorsunuz. Şeritleri kırmızı, mavi, altın rengi var. Yani bir sürü bir değişik varyasyonları var. Onların hepsini şu kumandalardan, yani ayarlarına girdiğiniz zaman, şimdi çalıştırmam gerekiyor. Bunları size göstereceğim ama motor bakın kendi kendini görüyor musunuz? Bir 10-15 saniye sonra ekran kendini kapatıyor motor çalışmadığı zaman.
O yüzden de motorun sürekli çalışması lazım ki kontağını açıp size gösterebileyim. O da bayağı bir uzun sürer. Belki başka bir videoda onu da çeker gösteririm. Evet gençler, 119.900 liralık fiyatıyla Tezak Motor'da bugün size Peugeot, kontağını da kapatayım şöyle, Peugeot Metropolis. Unutmadan söyleyeyim, tahmin ediyorum bakın immobilizer de var bunda. Çünkü şurada bir kırmızı ışık sürekli yanıp sürüyor. Muhtemelen bunda immobilizerle de geliyordur. Yani öyle düz kontakla falan çalıştırmaya kalkarsanız kendini kapatacaktır. Akıllı anahtarı görmediği için. Ne dedim? Tezak Motor'da 119.900 liralık fiyatıyla bugün Peugeot Metropolis 400 Allure şöyle size bir göstereyim dedim. Aslında anlatılacak çok şey var ama size bir fikir olsun. Ben de bu keyfi yaşayayım istedim. Bu motoru tanıtma keyfini. İnşallah bir gün yola da çıkar, kullanırız. Gençler, burası şu anda kalabalık showroom, biliyorsunuz. Size direkt görüntüler de geliyor. Ben artık videoyu yavaş yavaş kapatayım. Dedim ya, İnşallah bir gün yola çıkarma fırsatımız da olur. Hatta alıp sahip olma fırsatımız da olur inşallah. Fiyatı biraz yüksek ama ben çok isterim yani bu motoru kullanmayı. Bugünlük de böyle olsun gençler. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.